Aşamalıda maç kaybetmenin en büyük sebebinin kötü savaşçılar seçmen olduğunu biliyor muydun? İşte bu videoda sana karakter seçiminde her zaman en iyi savaşçıyı nasıl seçersin onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk önce her ligin eşleşme sisteminin farklı olduğunu belirtmek istiyorum. Örneğin elmas ve altı liglerde savaşçınızı direkt seçerken gizemli ve üstü liglerde savaşçılar teker teker seçiliyor. Ben bu videoda çoğunlukla gizemli ve üstü liglerinde en iyi savaşçı nasıl seçilir onun üstüne konuşacağım. Aşamalıda yalnızca 11 seviye ve üstü savaşçılar seçebiliyorsunuz. O yüzden hangi savaşçıları maxladığınız burada çok önemli. Benim size önerim her sınıftan en az bir savaşçı maxlayın. Örneğin nişancılardan Bell, tanklardan Buster, atıcılardan Juju gibi. Tabi maxlayacağınız savaşçılar en iyi oynadığınız savaşçılardan olmalı. Çünkü aşamalıda maç kazanmak karakter seçiminden sonra sizin yeteneğinize bakıyor. Karakter seçimine geçmeden önce elmas ve altı liglerinde nasıl seçim yapabileceğiniz üstüne ufakça bir değinelim. Bu liglerde sıralı seçim olmadığı için direkt haritayı açın ve hangi karakter gidecekse onları seçin. Ama birazcık şans faktörü de elbette var. Eğer rakibin seçtiği savaşçılar sizi antiliyorsa biraz zorlanabilirsiniz. Zaten bu liglerde öyle çok sorun çekeceğinizi düşünmüyorum. Gelin gizemli ve üstü için nasıl karakter seçeceğimize bakalım. Karakter seçimi ekranında ilk olarak her iki takımın 3 oyuncusu da bir savaşçı yasaklar. Eğer ilk seçim sizin takımınızdaysa çoğunlukla en iyi son seçimleri yasaklayın. Örneğin diyelim ki 3 nişancı alacaksınız. Fakat eğer son seçim rakipte ise bir suikastçı alarak içinizden geçebiliyor. İşte o yüzden yasaklamanızı yaparken hangi savaşçıların sizin seçeceğiniz savaşçılara anti olacağını düşünün ve ona göre yasaklama yapın. Ama eğer ilk seçim rakipte ise işler tamamen değişiyor. Burada yasaklama yaparken haritaya bakın ve ilk seçim olarak seçilebilecek en güçlü savaşçıları yasaklamaya çalışın. Örneğin Brawl okey geldiyse Stu, Melody gibi savaşçılar ilk seçimde güçlü olduğu için onları yasaklayın. Tabi her haritanın en güçlü savaşçılarını öğrenmeniz iyi bir meta bilgisi gerektiriyor. Meta ne demek diye soruyorsanız da bir sezonun en güçlü savaşçılarına meta diyoruz. Metayı takip etmek için sürekli e-spor maçlarını izlemenizi öneriyorum. Peki yasaklamaları yaptık. Şimdi diyelim ki ilk seçim sizin takımda. Eğer rakip en iyi ilk seçimleri yasaklamadıysa hemen o haritanın en güçlü savaşçısını ilk seçim olarak alabilirsiniz. Daha sonraki iki seçim rakibin olacak. Onlar savaşçılarını seçtikten sonra takımınızın son iki oyuncusu da seçimlerini yapacak. Burada seçimleri yaparken çoğunlukla haritaya bağlı değil de rakibin seçtiği iki savaşçıya anti olmaya çalışmalısınız. Örneğin rakip ilk iki seçiminde Sprout ve Bell aldı diyelim. Biz seçimimizi yaparken hem Sprout'u hem de Bell'e anti olacak bir savaşçı almalıyız. Örneğin Brock veya Piper güzel seçimler olur. Çünkü duvarları kırıp Sprout'u etkisiz hale getirirken Bell'e de uzaktan vurabiliyorsunuz. Son seçim ise rakipte. Eğer rakibiniz oyunu bilmiyorsa rastgele bir savaşçı alacak ve rahatça kazanacaksınız. Fakat biliyorsa da az sonra anlatacağım taktiği uygulayacak. Şimdi bir de eğer ilk seçim rakipteyse nasıl savaşçılar seçmemiz gerektiğine bakalım. Yasaklamalarımızdan o haritanın en iyi savaşçılarını yasakladıysak rakip muhtemelen genel olarak meta olan bir savaşçıyı seçecek. Şimdi seçim sırası bize geçti. Burada dikkat etmeniz gereken şey hem rakibin seçtiği savaşçıya anti olmanız hem de o harita için iyi bir savaşçı seçmeniz. Seçimlerinizi yaptıktan sonra rakip de 2 tane savaşçı seçecek ve şimdi son seçim bize geçti. Aşamalıda genellikle son seçime sahip olan takım avantajlı oluyor. Bunun sebebi 3 rakip savaşçıyı da görüp ona göre seçim yapabiliyorsunuz. Tabi burada en ideal olanı rakibin 3'üne de anti seçim alıp aynı şekilde haritaya da uygun bir savaşçı almamız olur. Ama kabul edelim kimsenin o kadar iyi oyun bilgisi yok. O yüzden size önerim alacağınız savaşçıyla rakipten en az 2 kişiye anti olmaya çalışın. Savaşçılar seçildikten sonra da son ekranda yıldız gücü ve aksesuar seçmeniz lazım. Burada seçim yaparken o savaşçının en iyi yıldız gücü ve aksesuarlarını seçtiğinizden emin olmanız lazım. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da her savaşçının en iyi yıldız gücü, aksesuar ve eşyalarını öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.